Merhaba arkadaşlar, Aksoy kanalımıza hoş geldiniz. Yanımızda Tanju var. Tanju'cum hoş geldin. Abi hoş bulduk. Evine, garajına hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet, yarı getirmişsin. Black Mamba geri dönüşüyle birlikte ilk adresimiz tabii ki de Aksoy oldu. Ne oldu bu arabanın? Bir gitti geldi, bir şeyler oldu. Allah bugün nasip etti, yer aldık ve üzerinde de PPF vardı biliyorsun. Evet. Arabayı ilk gördüğümde ister istemez ilk dokunuştaki gibi değildi. Çiziklerimiz biraz çoğalmıştı. Ben PPF'in Sökülmüş mü PPF üzerine? Yok, PPF üzerineydi fakat biraz fırçadan dolayı çok çizikler ortaya çıkmıştı. Bir de ufak bir kazası olmuş, sağ taraftan sürtmüş ama PPF'in altına geçmemişti. Bursa'ya geldim. Bursa'ya geldikten sonra bir gün sonra fuar vardı. Fuar için hazırlık yapmam gerekiyordu. PPF'i sökme kararı aldım. Tabii ki PPF'i sökme kararı alırken altındaki pisliği de düşündüm ister istemez. Ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak, şöyle ortaya çıkacak. Ama şimdi herkes Yapışkan senin gibi lekesi. arabaya bakmaz ki. Yapışkan lekesini biliyorsun. Sen öyle mi bekledin? Yani arabayı senin Ben bıraktığın öyle gibi mi olacak zannediyordun? Yok, ayrı bir olmaz. Olmadı. Fakat şöyle bir şey var abi. Bir video paylaşmıştım. O video şu sağ alt köşeye Barış abicim eklersen sevinirim, göstereceğim. Şöyle ufak kenara. PPF'i normalde söktüğün zaman altına yapışkan kalırdı. Veyahut da senin kullanmış olduğun bir yöntem vardı burada değişim yaparken. Hava. Evet. Hava tutuyorduk PPF'i sökmek Evet, için. şişiyordu. Sıcak su döküyorduk PPF'i sökmek için. Evet. Ben yemin billah ediyorum yaklaşık videoda 2 yıl diyorum ama bu araba tarihlere baktığım zaman 3. yılına yaklaşıyor. Çünkü 2020'nin son ayında gelmişti. 2021 model olarak gelmişti. 21, 22, 23. Yani yaklaşık 3 yıl önce çekilen PPF'in söküldüğü anın videosunu dediğim gibi bu köşeye bırakacağız. İzleyin. Gece tabi birden ani olmuştu. 20 dakikada PPF'i söktüm ve altındaki boya fabrikasyon. Ön paneldeki PPF'i söktüm. Taş izi kesinlikle yok. Yani ben bugün çok özür dilerim 50 milyar dahi versem bu arabayı fabrikasyon olarak hatasız boyasız haline getiremezdim. Getiremez. Yani Getirsen bile bunun için tekrar teşekkür ediyorum. eskisi olur muydu? Eskisi Olmaz, gibi olmaz. Bugün arabamız ilk günkü gibi. Bu yüzden Dalaman'dan geldikten sonra kesinlikle yük falan hiçbir şey sarmadım. Hatta White Dragon'da Erkan abi var, bu araçta çalışacak olan abimiz. White Dragon'la normalde kimseye vermeyeceğim bir arabamı yola gönderdim. Yani sonuçta tekne dönecek. O yüzden o aracımı yola gönderip daha ilk yıkaması bile olmadan evime geldim. Evimde Ve hala araba yıkanmadı. ve araba Tanju, hala yıkanmadı, evet. normalde mesela bu arabayı sen 2 günde bir yıkıyordun. Yıkıyordum şöyle abi. Kaç gün oldu Normalde yıkamayalı? Aldığından beri yıkamadın. bir hafta oldu hemen hemen. Bir haftada yıkamadım. Şöyle onu da söyleyeyim. Bir PPF söktükten sonra yıkadım. Harici onu da silerken mesela hava hortumu tuttum. Volvo'nun boyası kalitelidir. Yani bunu Volvo için söylemiyorum ama her markanın boyası yeni fabrikasyon olduğu için, yani sonradan atılmayan boya olduğu için çizik biraz daha hemen çizilmiyor bez. Bez çiziği hemen oluşmuyor. Bu sebepten ben yine korkularımı yenemedim. Gittim hani sonuçta şu an araba ilk hali gibi fabrikadan nasıl çıktıysa o halde. O yüzden hava hortumuyla silmeden hava hortumu tutarak suyunu akıttım. Kolladım. Nereye gelene kadar? Aksoy yani. Yuvama gelene kadar abi. Evet. O yüzden bugün yine aynı kaliteyi, Araba nasıl duruyor? yakalamak için tekrardan Aksoy Tunik'te. Allah herkesi hayallerine kavuşturmayı nasip etsin. Benim ilk hayalim işte bir siyah Volvo'ydu. Allah bunu bize nasip etti. Sonra zaman geçtikçe arabayı tabii ki de değiştirmeye gereği duyuyoruz. Bunun üstüne çıkarak 540 yerine 750'ye getirmiştim. Beyaz arabada aldığıma hala pişman değilim. Evet, siyah gibi yerini dolduramıyor. Şöyle, arabamın sedefli beyaz ama ben bunu fotoğraflarda, videolarda hiçbir zaman gösteremedim. Canlı gördüğünüz zaman diyebiliyorsunuz, aa bu beyaz değilmiş. Gerçekten de öyle. Bir güneş yansımasında, işte akşam ışığında araba tamamen renk değiştiriyordu. 750'den bahsediyorum. Ama bugün gerçekten bir Black Mamba gibi durmuyordu. Dışarıdaki algılar da bundan yöneydi. Yani 750'de emeğim daha çoktu. Bu arabada da çok ama 750 biliyorsunuz 4 ay boyunca Selçuk abinin orada yattık kalktık arabayı güzel emekler harcadık ama siyah bozuyor. Bunu da buradan söylüyorum. Göze hoş geliyor. Göze hoş geliyor yani farklı. Beyaz değil. kötü değil. Beyaz kötü değil. Bu arabayı tanıyan tanımayan 7'den 70'e boyun koparan bir araba. Dün seninle bir tur attık. Evet. Işıklarda olsun hiç bak beni tanıyan tanımayan diyorum. 7'sinden 70'ine dikkat çekiyor. Bu da gerçekten siyah oluşundan kaynaklanıyor büyük ihtimal.
küçükken Servet hatırlıyor musun abi? Böyle üst geçitten çıkan Evet, kaç tane araba geçecekti. Bugün o 500 arabadan 400 tanesi emin olun beyazdır. Sedefli beyaz tam ayırt edemiyoruz yine söylüyorum. Çünkü ben ilk zaman bu arabayı almaya gittiğimde fabrikada gördüğümde demiştim ki ya bu mu yani, anladın mı? Beyaz bu mu? Beyaz bir pişmanlığı yaşamıştım. Ta ki güneş çıkana kadar. Beyazını siyah çevirelim. Çeviremem abi bu saatten sonra. Pembe yapalım. Siyah beyaz aşkı yaşayacağız ikisi de yan yana. Yeşil yapalım. Bunu pembe yapalım. Bunu pembe yapmayalım. Buna dokunmayalım. Siyah kalsın. Arzu Instagram'dan paylaşım yaptı ve takipçilerinin bize yönelttiği soruları biz de şimdi kendisine yönelteceğiz. Bakalım ne sorular çıkmış. Çok güzel sorular var bu arada. Hazır mısın? Hazırım abi. Aytaç güzel bir soru sormuş. Demiş ki Black Mamba'yı yenge mi kullanacak? Güzel Hani beyazı sen süreceksin, siyahı o mu sürecek? Veya ben de bir soru sorabilirim. Düğün arabasında nasıl olacak? Var bir hayal. Beyazı sen, siyahı o mu sürecek? Var bir hayalimiz abi. Elif'in ehliyeti, serecisi her şey mevcut. Evet. Dijital ehliyetine kadar sıkıntı yok. Nasip olursa dediğim gibi var bir hayalimiz. Bir video çekeceğiz. Bana bir selam. Nasıl bir şey olacak? İpucu verir misin biraz? Abi beyaza ona niyetleniyorum. Siyahla da ben abi arkadan önün arkalı. Bir jete çıkacağız nasip olursa. Ciddi mi diyorsun? Ciddi söylüyorum abi. Vay. Evet, ikinci soruya geçelim. Bünyamin arkadaşımız şey sormuş. Tırı neden geri aldın? Tırı almamın sebebi dediğim gibi abi az önce videonun başında söylemiştim. Yani bu yaşıma kadar yapmış olduğum ticaretlerde al-sat gibi değil de gerçekten emek verip ve uzun süre kullanmayı planlıyorum. Öyle al-satçı değilim zaten. Fakat 2 sene sonra ister istemez bir değişiklik istiyordu insan. Ben de bu değişikliği 750 yapmak istemiştim. Allah nasip etti. Rabbim herkese nasip etsin. Fakat aklımın, kalbimin her yerin ucunda bir Black Mamba kaldı. O yüzden yer almak zorunda kaldım. Evet, Furkan Karadeniz Black Mamba'yı mı kullanacaksın diye soruyor. Dragon. Yani White Dragon'u kullanacağım. Black Mamba'yı kaptanımız hazır. Erkan Yıldırım. Benim kadar o da rahatsız. 20 metre hortumla dolaşıyor. Gözüm arkada kalmayacağı için kendisine gönül rahatlığıyla araba teslim edeceğim. Evet, aynı zamanda da burada şu an kaplamamız devam ediyor. Arabamız kaplanıyor. Tolga nasıl gidiyor? Abi sonlara bitirdik sayılır. Sol bitti mi? Son bitti, üstlerimiz kaldı. Evet. İskele kuracağız onun için. Müsaitsen bir gel sen de. Benim Neler yaptın, neler ettin? Benim Tolga abi sorularım var. Şöyle sandalyemizde PPF ile bu arabada tanıştım. Ben ilk PPF'i siyah araba alıyorum dediğim zaman tabii ki temizliği çok seviyorum ama İslam abinin bir videosunda ben PPF'i tanımıştım mavi arabada. Hatırlıyorsun. çizmiştik arabayı. Hayır, Porsche değil abi. Kendi arabasında Porsche değil abi bu araba. Kona'da yapmıştık. Evet. Kona'da yapmıştık. Kona'da yapmıştık. Ben orada o PPF'i orada tanıştım. Yani şöyle çakma alıp vurmuştum. Hani bir seramik kaplama şimdi günümüzde olan videolarla bu seramikten daha bir güçlü bir üründü. Çünkü şöyle orada tanıştığımda bana demişti ki bunu çizemezsin. Nasıl yani çakmak vurdum. Şimdi arasam bulurum o videoyu ama yani çakmak vurdum çizik var. Güneşli kendine yenileme özelliği de vardı bu PPF'te. Dedim ki tamam ben işimi buldum abi. PPF'de bu arabayla tanıştım. Şimdi bir şeyleri yaşayıp göreceksin, ondan sonra tavsiye edeceksin. PPF'de biraz pahalı ürün olabilir ama sıfır araba dair şunu düşünün kafanızda. Uzun yola giden olsun veyahut da şehir içi hiç fark etmez. Arabayı seven insanların bu ürünü gerçekten yapması lazım ki şöyle yarın öbür gün satarken bir arabaya hatasız boyasız diye başlık koyuyoruz değil mi? Ama taş izi kesinlikle oluyor. 80 milyar verip sen bu arabayı orijinal haline getirebiliyor musun? Hayır. Sen 80 milyar verip misal örnek 40 milyar verip arabanın tamamını kolluyorsun aslında. Evet. Güneşten ben arabayı aldığım yer 48 dereceydi, 45 dereceydi Muğla Dalaman. Araba 6 ay orada yatmıştı. Dorse'nin krone yazıları soğumuş artık. Bu araba nasıl soğumasın ki? Black Mamba'yı uzun zamandır hani hep videolarda görüyordum. Erdal abi bu arabayı çalıştırmamıştı. Yaklaşık 40 bin kilometre yapmışlar. Ben Dalaman'a girdim, galerinin önünden Black Mamba'yı karşıdan gördüğümde ne hissettim? Ya o tarih bir başka. Sabaha kadar mesela uyku uyuyamıyorsun, heyecan sanki ilk aldığım günkü heyecanı yaşıyorum ama farlarını bir gördüm. Yani o güneşli olsa ben de sarardım ama farlarım sararmış. Tam da sen sarısın zaten. Abi farlar. Daha ne kadar?
Farları bir gördüm sapsarı abi. Bugün para tanesi 20-40 milyar. Dedim ki tamam yani hani parasından ziyade dedim bir emek harcayacağız yine buna. Bunun bir para değişmiş. Bir hafta abi. Sonra arabanın yanına yaklaştım. Tolga abi benim bundan haberim yok diye teşekkür ederim abi. Çekmiş PPF'i para. Belki kendisinin de haberi yoktu abi. Abi PPF'i çıkarttım. Bak. İlk günkü far daha yani. Para da yapılıyor diye biliyorum. Evet, Ama ben buna yapıldığını bilmiyordum. Anladın mı abi? Bir çektim. Yani o sararmasından ziyade taş da geliyor ya. Camlar, bunlar cam değil, mika. Mika hemen kırılıyor taştan. Ama PPF o koruyor para. Teşekkür ederiz. Arabanın açığına yetişmesi lazım. Evet. Bir 3 yıl sonra tekrar götürürüz. İnşallah. Arabayı satar kapanır. Yok. Satmazsa zaten korur onu. Bu sefer satmaz gibi duruyor. Yok daha satmaz. Böyle yola çıkıyorsun ya, yola çıktığında mesela arkada aileni bırakıyorsun. Bu nasıl bir duygu? Şimdi abi şöyle, tabii ki ailenden uzak olmak herkes için kötü bir durum. Fakat ben sonuçta bir ekmek teknesindeyim, evime bir ekmek götürüyorum. O yüzden biraz mutluyum. Yani tercih meselesi. Ben yola çıkınca mutlu oluyorum. Eve geldiğim zaman ayrı bir mutlu oluyorum. Bunun bir tarifi yok. O zaman sen hem yola çıkınca mutlu oluyorsun, hem eve gelince mutlu. Evet, Hep mutlu çünkü yaşıyorsun. herkesin buna bir ihtiyacı vardır aslında. Mesela sen burada sabahtan akşama kadar çektiğin sıkıntı, yaşadığın sorunları mesela bunu dışarıdaki insanlar görmüyor. Sadece dıştan çok affedersin o zenginliğini görüyor mesela, anladın mı abi? Ama bu adamın ne çektiğinde geldi buralara bunu bilmiyor. Kendi geleceğin için bir sebep var. Bu sebepten dolayı pek fazla duygusallaşmıyorum çünkü dediğim gibi sen İstanbul'dan ayrıldığın zaman burayı özlüyorsun ama gittiğin sonuç belli. Ne için diyorsun? Ailen için diyorsun, anladın mı abi? Bu da bir aile sorunsal olduğu için bence çok önemli değil yani. Askere giden adam özlemi, hasreti, mutluluğu iyi. Ama askerden sonra mesela üzülüyorsun. Askere gidince üzülüyorsun. Bu işte aynı o mesele yani. Ben yola çıkınca da üzülüyorum ama yola çıktığım için de mutlu oluyorum. Ben şimdi siyah geri aldım, beyaz sende, 150'likle sende. Şimdi bir araba daha düşünüyor musun almayı? Firmamızın çatısı altında birçok aracımız var. Fakat kendimi ona bağlamış olduğum White Dragon olsun, Black Mamba olsun. Bunların yanına 2 araç daha koyacağım. O da sürpriz, herkesin beklediği bir araç. Şifreyi anlamışsınızdır. Bir tanesi 1,5 ay sonra, diğeri ise en yakın zamanda diyoruz. Bir söz var bilir misin? Bir gün herkes birbirinin çok sevdiğiyle evlenecek. Bu olay da öyle bir şey. Bir gün çok sevdiğin araba tabii ki birilerinin olacak. Biri gidecek yerine biri gelecek ama Black Mamba'yı hiçbiri yerini dolduramayacak. Bu da böyle birine. Yani bu farklı bir Bu durum. farklı abi. Ben diyorum hayatım boyunca yaşadığım en büyük pişmanlıktı satmak. Fakat gönlüm yoktu. Gönlüm yoktu derken şu şekil. Yani aklım yoktu çünkü ekmeğinin ayrını görsün diye Erdal abiye vermiştim. İlana düştü araba. Zaten galerici Erdal abi. İlana düştükten sonra aklına geldikler vardı. Gidiyordum geliyordum. 3-4 kere aradım kendisini. 3 ay önce de aramıştım. 4 ay önce de aramıştım mesela. Ama Allah bugüne nasip etti. Aldık geldik. Evine geldi, yuvasına geldi. Bence hoş geldi. Ben şunu bu araba için söylemiyorum. Normalde böyle bir araba almış olsak bu arabanın değeri ne kadar? Böyle 200 bin kilometre, 240 bin kilometre aralığında 6,5 milyon, 6.700 değerinde gidiyor. Oo, o kadar var mı bu araba? Evet, White Dragon. Onu sormuyorum zaten. Bunu sordum bana yeter. Onun fiyatını sormaya da gerek yok. Evet, başka sorularımızda ne vardı? Bu en iyisi o 12 milyon. 12 milyon. Sürekli yollardasın Tanrıcığım. Böyle yani yollarda geçirdiğin büyük bir kaza olabilir, yaşadığın ilginç bir olay olabilir. Var mı böyle bir şey? Yani Allah Ama şükür çok önemli olsun, bir şey. Yok, önemli bir şey yok. Çok şükür hiç kazanlar yok ama ufak tefek var. O da şöyle abi. Boldan'a gelmeden bir tesiste yattım uykum geldiği için. Saate baktım sabah biraz geç olmuştu. Uyuyakalmışım yorgunluk. Bir fırladım abi. Elimi yüzümü yıkamadan marşa bastım. İşte koymamla gün pat bir ses geldi. Güzel bir kardeşimiz, ona buradan selam olsun. Araba burada ya. O da taksinin böyle koymuş fotoğraf çekmek için. Uyanmamı bekliyormuş ki ben arabadan ineyim de arabanın başına beraber fotoğraf çekelim diye. Şimdi kör nokta olayı vardı ya, videonun başında anlattığımız bir olay vardı, kör nokta olayı. Şimdi ben direksiyona oturduğum zaman sağ alt köşeyi görmediğim için
marşı bastım. Düz tesis yani her taraf açık, sağım açık, solum açık ama araba altta olduğu için göremiyorum. Görünmüyor. Ben de imdatı indirmemle arabaya sol kapıdan vurmam gibi olmuştu. Sen ama arabanın dışında değil, arabanın içinde uyandın. Evet, arabanın Direkt direksiyona dışında gittin. yatmıyorum ya abi, içimde yatıyorum ya. Evet. Bunu da koy abi. Hacı, nişanlandın bu arada. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. yakında düğünüm var. İnşallah. Ne zaman? Kasım ayında abi. Kasım'da. Şimdi bir şey soracağım sana. Sen şimdi mesela takipçiler arasında da çok sordular bunu. Sen evlendikten sonra devam edecek misin bu işe? Yani Elif Hanım böyle bir şey istiyor. Yani böyle bir şey isterlerken abi zaten Elif beni bu işte tanıdı. Evet. Tanışmamız böyle oldu ve bana olan saygısı, Allah razı olsun, işime olan saygısı. Biraz Babasından geliyor değil mi? babasından geliyor ama bize de olan saygısı var abi, Allah razı olsun. Benim de ona saygım çok yüksek. Babası da sanırım aynı iş yapıyor. Evet, aynı iş yapıyor. Seninle meslektaş. Bir şey demedi, yani saygı duyuyor. O zaman Yaptığı bir şöyle şey diyoruz. Babasından bunu gördüğü için sonuçta Alışık, babası da evet. alışkın. Evde anne de alışkın. Onun için sen bence onların saygı, yani onları şöyle yansıtmak abi, istemiyor diyebilirim. Mesela orada İstanbul'a veya orada Karadeniz'de çalıştığım zamanlar haftada 2 sefer atıyorsam haftada 1 sefer atıyorum. Tabii ki ona vakit ayırıyorum. Ayırırsın. Şu an ayıramıyorum ama hakkını helal etsin. Ona ayıracağız. İnşallah. İstanbul'da mı yaşayacaksınız yoksa orada? Orada onun kurmuş olduğu bir düzeni var. O düzeni bozmamak için isim bir dükkanı var abi, gözlük dükkanı. O düzen kendisi. Onu işletiyor. Ne onun düzeni bozulsun ne benim düzenim bozulsun. O yüzden o düzene daha mantıklı geldi. Orada ikamet edeceğiz. Tanju, bu arada bu araba ne kadar yapıyor? Yani yakıt olarak işte %30'larda, %34'lerde, %36 bunu yüke göre değişiyor. Bunu böyle hesaplayamayız ama bana bunun deposu ne kadar doluyor dersen günümüzde şu an 56 bin lira oluyor abi. 56 milyar. Evet. Kaç gelirken daha az yapıyor. Boş gelirken daha az yakar, %28, %25 yakar. Yüklü %34, %35 yakar. White Dragon %45 yakar. Aslan besleyen yemini düşünmez derler ya. Tabii şaka yapıyorum, 45 falan yakmıyor da. Biraz yüksek. Yani ortalama 3000-3200 kilometre yol yapıyor. 3200 yani bir Trabzon dediğin gidip gelebiliyor. Evet, Trabzon'a gidip geliyorum, 880, Kalıyor. 900 tabii kalıyor, 900 kalıyor. Black Mamba'yı böyle tanıdık, böyle kalmasını çok isterim ama tabii ki değişiklikler yapacağız. Çünkü ilk konuştuğumuz gibi beyaz arabada içten girip dışına kadar çıkmıştım. Bunlarda işte zamanla sıkıldıkça dedim yenilik katayım. Fakat yenilik derken arabayı komple yenilemiştik. Bunda da değişiklik olacak abi. Bir aksesuar mı? Evet, dışıyla alakalı, içiyle alakalı yeni projelerimiz var. Yakın Neler zamanda olacak? da. Şimdi onları mı söyleyeyim abi? Bence ilk defa burada paylaşmanız Anladım. lazım. Komple dövme tarzı yan airbrush düşünüyorum. Yanlarına sağlı sollu. Kapaklarda dorsenin kapağında işlem yapmak istemiyorum. Zaten fosforlu gece yılan var. Arkası alakalı çok o kadar detay girmeyeceğim. Fakat Biz o arabada çok çekicide zamanda bir değişiklik şey yapacağız. konuşmuştuk. Ekran koyacak. Ekranı yapamadım. Yani şöyle yapamadım. 4 ekran birleştirip arka invertörle birlikte ön kamera sistemli, yani ön kameradan arkaya izleyebilir, tek şeritli yollarda geçişleri görebilecektiniz. Fakat karayollarından ciddi anlamda bir sıkıntı doğacağını düşündüğümüz için yapamadık. Yani işletme olasılığı 0. Bu arabanın rengini mesela kaplama yapmak istesek ne yaparsın? Vallahi Elif'im için pembe yapardım ama bugün bana ne yazdı biliyor musun abi? Yok. Pembeyi dedi çok seviyordum ama dedi siyah dedi. Bir başka Black Mamba dedi, siyah var bir başka dedi. Bütün haline geldi. O yüzden mesela şu an araba Volvo 540 siyah ama 7'den 77'deki Black Mamba. Hani bir ad oluştu, anladın mı? Şimdi pembe yılan mı olur abi? Pembeyi zaten yapmazsın biliyoruz ama yani yapmak Niye istesen- yapmayayım abi? Yapmak istedim ama Elif'im için yapmak istedim. Ama Tamam, senin farklı bir içinden renk istiyorsan geçen. da Nardo Tamam, gri güzel Elif yani. pembe istiyor. Evet. Senin gönlünden kopan renk Nardo gri. nardo gri. Evet. Güzel renk. Zaten Yapıyormuşuz Tamam, abi. zaten öyle yok, zaten öyle bir tırı var. Ona yakın var. Mercedes. Ona yakın var ama Aynen. tam böyle mat Nardo gri istiyorum. Mat Metalik. Nardo. Evet. Belki bir sürpriz yaparız. Bir gün Tanju tırı burada bıraktığında, sabah geldiğinde. Aman. Black Mamba siyahla güzel. Evet arkadaşlar, bize sorduğunuz soruları Tanju'ya yönelttik. Cevaplarını aldık. Şimdi kalkalım, araba ne durumda bakalım, biraz da kaplamayı yakından izleyelim. Ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin, daha iyisini çekelim.
Evet arkadaşlar, aracımızın kaplaması bitti. Diğer tarafta çok az bir yer kaldı. Yiğidin boynu bir Seyda'ya bükülmüş. Onu da burada anladım. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bir Aksoy Tuning videosuna da sonuna geldik. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ben Tanju Aktan. Biliyorsun YouTube kanalım yok ama kendi evim, kendi kanalım dediğim Aksoy Tuning YouTube kanalına abone olursanız bizi mutlu eder, sevindirirsiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Aksoy'un takılarını hoşçakalın. Şu plakayı söker misin? Arkadaşlar Aksoy Tuning'e ulaşıp APP plaka yaptırabilirsiniz. Yaptırabilirler mi abi? Evet. Plaka olmuyor abi. Yani bir APP gibi güzel durmuyor. Geçici olarak bir plakaları yapmıştım. Evimde, kanalımda, mekanımda APP plaka mevcuttur. Sipariş için linki buraya bırakamıyorum. İletişim kurun. Çıkın gelin. Çıkın gelin. Nereye gelir? Aksoy'un gelin.